Merhaba değerli arkadaşlar. Bugünkü yeni programda yeni bir ders anlatacağız. Onu da Romların ADN'si hakkında konuşacağız. Değerli arkadaşlar, böyle videoları destek vermek isterseniz benim kanalıma abone olun ki böyle yardımcı olursunuz ve siz de daha yeni bilgiler edinesiniz. Bugün dedik ADN hakkında konuşacağız çünkü şimdiye kadar gösterdiğimiz bütün deliller bizi Afrika'ya götürüyordu. Diğer dil bilimcileri ise bizi Hindistan'a götürüyordu. Onun için burada biraz daha bir inceleme yapacağız. Siz de göresiniz ki benim dediklerim tamamen doğru çıkıyor. İşte benim anlattıklarım zaten Mu kıtasından insanların ayrılışı böyle olmuştur ki bu ilk önce doğu tarafına gidip Atlantis'e geçmiştir. Atlantis'ten Afrika'ya ve Afrika'dan Asya'ya geçmiştir. Bir tarafı, diğer bir kısmı ise buradan Hindistan'a geçmiştir. Yani bunları her zaman anlatıyorum ve anlatmakta her zaman öyle olacak çünkü buradan gördüğümüz gibi milletlerin ayrımı buradan olmuştur ve bizim kökenimiz Mu kıtasıdır. Şimdi eğer DNA'ya gitmek istersek ve onu incelemek istersek o zaman da siz de biraz daha iyi bilgi edinmek ve onun sistemini öğrenmek için ben bu dersi size hazırladım. Şimdi insanların DNA'sını bilmek için daha fazla üpsilon kromozomundan yani baba kısmının kromozomundan geçilmektedir ve babalar nereye gitmişse her zaman da DNA'da bu bildiriliyor. Burada gördüğünüz gibi harfler ile yapılmış. Harfler ne anlatıyor? İlk önce burada A geliyor. Demek ki bu en eski olan adam burada. Hazreti Adem almışlar işte bunda daha fazla dini bakımından. Fakat A haplogrupu B haplogruptan daha eski veya B'nin ataları A, A'nın ise çocukları veya geçişi B olmuştur. B'den D'ye geçmiştir ve D'den E'ye vesaire. Şimdi en fazla en ilginç nedir burada? En ilginçtir bunları bakalım. Çünkü bizim anlatmak istediğimiz bir şey var. Bu anlatmak istediğimizde yıllar nasıl giderse öyle bu haplogruplarda mutasyon görmüşler ve genlerde değişim olmuş. Bizim en fazla kalacağımız göreceksiniz bu haplogrup G'den, çünkü haplogrup G'den çıkan H, I, J, K bunlar en fazla bizim bölgelerde, yaşadığımız bölgelerde bunlarda en fazla erkek kişilerin daha gezmiş oldukları, bunlara getirilmişler mi, savaşa mı gitmişler, yine dönmüşler mi, işte bunları biraz inceleyeceğiz. Şimdi eğer haplogrup A'yı alırsak bunun ne zaman çıktığını ve nerede çıktığını bunu bilim nasıl anlatıyor? Bunu bakalım. Bunun 270 bin yıl önce bu çıktığını veya 303 bin yıl önce çıktığını da söyleyenler vardır. Onun için bu DNA söylediğimiz kesin bir şey değil. İnsanların ne zaman, nerede yaşadıklarını anlatıyor. Fakat bu bir ırk değil, ırkı anlatmaz veya bir milleti anlatmaz. Yalnız insanların nerede yaşadıklarını anlatmaktadır. Şimdi bir yerde yaşadıkları burada yalnız bir millet olduğunu anlamına gelmez. Çünkü burada çok milletler yaşamıştır. Biz kontinent Mu'yu anlattığımızda o zaman anlattık ki 10 çeşit millet yaşamış orada ve dilleri ise çok az bir şekilde ayrım yapmışlardı. Şimdi eğer bunu A ile alırsak, başlangıç alırsak o zaman da görüyoruz Afrika'da varmış. Afrika'nın güneyinde, Afrika'nın merkezinde vesaire daha fazla var. Şimdi eğer B'ye geçmek olursak B ne demek? A'dan sonra B geliyor veya bunun 250 veya 100 bin yıl arasında bu haplogrupun değiştiğini görüyoruz. Fakat kimsenin bugüne kadar konuşmadığı bir şey var. Burada A'yı alıyorduk, B'yi de aldık. Fakat A'dan önce bir A0 var. Bu A0 ise görüyorsunuz Afrika'nın batısında
Yani Afrika'nın batısında bizim dediğimiz gibi o zaman da Mu kıtasından çıkan ilk önce nereye gitmişlerdi? Atlantis veya Afrika'ya çıkmışlardı. Buradan ise bunlar millet genişlemeye başladı. İşte bu çok önemli çünkü bu ise 100 bin yıl sonra bu haplogrup meydana gelmiştir ve işte Afrika'da diyor ki bunu da zaten herkes biliyor. Yani Afrika'da herkesin kökeni Afrika'dadır. Şimdi C'ye bakarsak yani torunları A, B, C öyle harflerine gidersek işte C'yi bakarsak o zaman da Afrika'da ne demek oluyor? İnsanların çıkmaya başlamışlar. İnsanlar buraya kadar gelmiş ve burada da en azından 60 bin yıl önce olmuştur. Görüyorsunuz mutasyon olmuş. Ne? İşte bu genlerin değişmesi mutasyonla oluyor. Yani mutasyon ne demek? Eğer bir yere bir virüs varsa o virüsün değiştiğinde insanın vücuduna girdiğinde o değişirse o zaman da o virüs kendisini orada bağlar ve DNA'yı da değiştirmeye o sebep olur. Onun için bu harfler böyle değişiyor ve zaten yıldan yıla bu değişim oluyor. Bir günde olmuyor. Onun için görüyoruz bu C haplogrupu Kazakistan, Mongolistan, Rusya, Uzak Doğu, Polinezya, Avustralya vesaire insanların gidişi. Şimdi biz bazen insanların gidişi diyoruz fakat onlar gittiklerinde de yine bazıları dönüyorlar. İşte bunu anlamak zor geliyor insanlara. Çünkü her zaman diyorlar biz buradan geldik. Hayır oradan gelmedik oradan başka bir yerden oraya gitmişiz de ondan daha fazla konuşulmuyor. İşte bunun en Asya'ya gelmeleri ise 40 bin yıl önce olduğunu burada bir belge gözüküyor. Yani benim anlattıklarım bunlar ben değil. Bunları bilim adamları anlatıyor. Biz onlardan yalnız alıyoruz ve size açıklıyoruz. Şimdi haplogrup D dediğimiz bu 73 bin yıl önce Afrika'da yine doğmuş. Bakın şimdi yine Afrika geliyor. Yani her şey Afrika'dan çıkmış. Ama dedik Afrika'dan nereye geldiğini onu da unutmayın. Afrika'dan gelmişler ve işte gördüğünüz gibi bütün Orta Asya'ya dağılmaya başlamışlar. Bunların da dağılması 55 bin yıl önce de olmuştur. Fakat 45 bin yıl önce Doğu Asya'da bu popülasyonun daha fazla genişlemeye başladığını görüyoruz ki bunlar da Güney Asya'ya ve Tibet, Birmanya'ya kadar burada gelmişler. Şimdi E haplogrup. E haplogrupu zaten bu D'den sonra geliyor. D'den sonra geliyor ama görüyoruz bütün Afrika'da E. Bütün Avrupa'da da çok milletin E haplogrupu vardır. Onun için bunlar yine Avrupa'dan geliyor. Görüyorsunuz burada bu daha kapalı renkler %60 milletin o grupa olduğunu ve mutasyon yaptığını bildirmektedir. İşte gördüğünüz yıllarda 75 bin yıl öncesini bildirmektedir. İşte bu mutasyon olanlar yani bunların kökleri, dedeleri deden, D ve E. Torunları ise daha sonra göreceğiz. İşte bunların mutasyonun olması bu sayılarla insanlar kendi mutasyonun nasıl olduğunu ve kime hangi grupa düştüğünü bu şekilde biliyorlar. Şimdi ilginç olan bu. Haplogrup F. Bunları mahsus aldım öyle her harfi birer birer göresiniz ki her harfta geldiğimiz gibi torunları anlatıyor. Şimdi burada eğer F haplogrupu 57.500 yıl veya 62.500 yıl önce bir olasılık bu yani hiçbir zaman tam olarak bilinmiyor ama o zaman da bu F burada ise görüyoruz sonra onun torunları nereye gidiyor? Torunları haplogrup G'de 48.500 yıl önceye kadar bütün bu yerleri kapsıyor. Yani kapsadığı bu yerler torunları ise H, I, J ve K geliyor. İşte G1 ve G2 bu mutasyon olmaları bundan çıkıyor. Şimdi 48.500 yıl G veya bir mutasyondan sonra bir H haplogrupu varsa o zaman da bu da 48.500 yıl önce olduğunu bize bildiriyor. Bunları da ataları G ve torunları H, I, J gibi bilinmektedir. Şimdi bir şey anlaşılmayan bir şeyler var burada.
48.500 yılında haplogrup G. Yine 48.500 yılında haplogrup H. Ne demek oluyor? Aynı zamanda olmuş fakat G'de görüyoruz Hindistan'ın hiçbir yerinde yok. Yalnız nerede var bunun? Hindistan'ın güneyinde bulunmaktadır. İşte bu güney bize çok ilginç geliyor çünkü yalnız burada bunun olması o çok önemli ve benim demek istediğim şeyler buradan çıkıyor. Yani haplogrup H eğer bütün Hindistan'dan güneyinde ise burada görüyoruz ki G yani ataları Hindistan'da hiç değil. Yani Sri Lanka'da burada görülüyor. Buradan ise Sri Lanka ve Hindistan'ın kuzeye doğru yayıldığını görmekteyiz. Bunu daha iyi anlamak için bir şeyler göstermek istedim. İşte buradaki Hindistan, gördüğünüz gibi buradaki Hindistan, buradaki Mu kıtasından batıya giden koldan herhalde burada Sri Lanka'da buluştukları gözüküyor ve bundan sonra ise bunlar da diğer milletlerle karışıyor. Yani en önemli nedir burada? En önemli buradaki Dravidler, Sri Lankalılar, bunlar en fazla bu yerlerde bulunuyorlar. Bu güney kısmında bulunuyorlar. Fakat daha sonra neyle karışmış? Dilleri olarak Indo-Aryan konuşmalarla, Indo-Aryan dediğimizde yani İranlıların Hindistan'a girmesiyle biz bunu biliyoruz. Ama burada gördüğümüz gibi 26.500 yıl önceye kadar bu Asya'dan çıktıkları gözüküyor. Onun için bundan sonra yani Türkiye, Mısır ve Doğu Asya diğer bölgelerinde dağılmaya başlamışlar. Onun için burada bu haplogrup H Romların grubu olduğunu sayıyorlar. Fakat bilmemiz gerekiyor ki bu haplogrup H neden çıkmış? G'den çıkmış. Yani G'nin torunlarıdır. Şimdi bunu bir defa daha almak istedim çünkü burada gördüğümüz gibi ilk insanların 270 bin yıl önce meydana geldiğini yani görüldüğünü insan dediğimizde bugünkü insan şeklinde biz diğerlerine girmiyoruz. Onun için bunu bilmek için de bak A0 haplogrupu bu A0 dediğim gibi işte burada bulunuyor ki bu buradan herhalde Mu kıtasından doğuya göç eden kişiler bu ilk önce buraya geldiler. Sonra buradan da dağıldılar. Zaten biliyoruz burada haritadan Afrika'dan nereye gitmişler? İşte diğer doğu bölgelerine buradan ayrılmışlardır. Ve bundan 100 bin yıl önce burada ne kalmış? 170 bin yıl kalmışlar. B grubu ise 100 bin yıl sonra değişime uğramış. Şimdi bu üç tanesini beraber görelim. Çünkü dediğimiz gibi G'den ne çıkıyor? H, I, J çıkıyor. Demek ki G onların ataları. G ataları ise o zaman da bakın bütün bu yerlerde G geziyor. Diğerleri I ve J ise görüyorsunuz bunlar da burada. O zaman bu Hindistan'a o zaman geliyor. Yani bu 49.700 veya 44.600 yıl sonra yani o yıllarda buradan geliyor. Nereden geliyorlar? Kafkas'tan veya diğer yerlerden veya bunların ataları İ, Y, K olduğu da bilinmektedir. Bunu mahsus böyle aldım ki göresiniz. Nereden? G'den İ, H, Y veya J dediğimiz harfler geliyor ve onların yılları da böyle daha azalmaya başlıyor. Şimdi bizim bir arkadaşımız var Antonio Eduardo Sevilla. O Amerika'da yaşıyor fakat İspanyolca konuşuyor. Kendisi DNA'sını yapmış ve onun DNA'sına göre onların bir İsrail kolu olduğunu yani şimdi de diyorlar insanlar ve İsrailler arasında Romlar ve İsrailler arasında karışım olduğunu biliyoruz. Onun için o kendi ADN'sini gönderdi ve görüyorsunuz burada işte bu yerlerde daha fazla onların yaşadığını, İsraillerin bulduğu yerlerde bulunduklarını, o da bu grupa düştüğünü kanıtlamak için bana bunu gönderdi. Ben de size bunu anlatıyorum. Çünkü kendisi Rom olarak ve İsrail'in 12 koldan birinin
bir grupta olduğunu öyle düşünüyor. Şimdi en önemli nedir burada? Biz onu da anlatmak istedik. Çünkü DNA dediğimizde hiç kimsenin bugün DNA'sında %100 bu DNA'dan çıkmıyor. Çünkü insanlar gördüğünüz gibi karışmış. İnsanların %10'u, %5'i, %15'i, %20'si ve falan öyle insanların DNA'sında bir Y haplogrup vardır. Y haplogrup diyoruz çünkü her zaman erkeklerin gezdiği yerlerde ya gitmişler yine geriye dönmüşler falan. Fakat dişilerde bu mutasyon o kadar olmuyor. Çünkü Y kromozom taşıyan anne o zaman da mutasyon yapıyor. Zaten babadan anneye çıkıyor, anada oğul oluyor. Onun için kadınlarda mutasyon o kadar yok. Fakat kadınlardaki yaşam grupları daha fazla bu bölgelerde olduğu için %40, %50 bu bölgelerde olduğu için onları almıyorlar zaten. Niye almıyorlar? Onu da ben bilmiyorum çünkü burada gördüğünüz gibi G, I, J eğer bunlardan dağılıyor hepsi. Afrika'dan tabii ki buraya çıkmışlar. Fakat işte Arabistan'ın üstünde, merkezde, Orta Asya'da bunların dağılımı buradan olmuş. Fakat kadınlar daha gezmemiş. Erkekler asker veya başka şekilde diğer yerlere gitmiş. Onlar da genlerini bırakmışlar ve bunun için bu genler çok dağınık. Erkek genleri çok dağınık gözükmektedir. Bunu görüyorsunuz burada 250 bin yıl önce olduğunu, işte siyah renkte 100 binden 50 bine vesaire bunlar. Zaten bunlar bilim adamları bunları yapmış, kanıtlamışlar ve biz size yalnız anlatıyoruz ki eğer siz bir milletin ne olduğunu bilmek isterseniz ADN ile değil, onu sizin kültürüyle bildireceksiniz. Çünkü insanlar kültürünü unutmuyorlar ama gen karışabiliyor. Bugün bir Rom veya bir Türk başka bir milletin bir kadınla veya bir erkekle evlenirse o zaman da işte genler orada karışıyor ve o zaman da o gen orada milletini kaybediyor ve karışım oluyor. Zaten bütün insanların genlerinde karışım olduğu da belli. Şimdi bunu biz bilginler nasıl bilim adamları ne dediklerini anlattık. Fakat eğer dini bakımından bakarsak o zaman da Hazreti Adem ilk insan olduğunu ve cennetten kovulduğunu öyle okumuştuk, öyle biliyoruz. Ve o zaman da Sri Lanka'da Adem Tepesi vardır ki burada Adem'in ayak bastığı ilk yer olduğunu böyle Sri Lankalılar zaten öyle kutluyorlar ve işte böyle insanlar buraya gidiyorlar ve orada kendi kurbanlarını ve diğer adetlerini orada yapıyorlar. Fakat eğer kadın tarafına bakmış olursak o zaman diyoruz ki Hazreti Adem ve Hazreti Hava nerede buluşmuşlar? Cebeli Rahme tepesinde buluşmuşlar ve işte burada da insanlar Arabistan'a gidip bu yerleri ziyaret etmektedirler. Şimdi bilime mi inanacaksak yoksa dine mi inanacaksak yoksa DNA'yı bir millet olarak almayacağız. DNA'yı insanların yaşadıkları sırayla nereden nereye göç ettiklerini o şekilde alırsak o zaman da daha iyi olur ve o zaman da karışıkları bildiğimiz için bunu daha iyi anlarız. Çünkü eğer Türkiye'de veya Yugoslavya'da yaşamış olursak çok kişiler var zaten öyle. Ben Türkiye'deyim, ben Türk'üm falan ama eğer DNA'sını yaparsak, ADN'sini yaparsak o zaman göreceğiz bazılarında hiç Türk kanı yok veya Türklerin geldiği sanılan o yerlerdeki o kan yoktur. Onun için bunu daha biraz açık gözlü, açık yüzlü kullanmamız gerekiyor. Çünkü ADN veya DNA hiçbir şeyi anlatmaz. DNA neyi anlatır? Anlatır o ana baba nereden nereye geldiğini bildirmektedir. Fakat onun ne zaman karıştığını, kiminle karıştığını onlar zaten milletin hangisi olduğunu bildirmez. Çünkü biliyoruz ki milletçilik 18. yüzyılda nasyon dediğimiz onlar 18. yüzyılda meydana çıkmıştır. İşte bugünkü devletlerin isimleri onlarla çıktı. Önceden devletler yoktu. Önceden milletler vardır, kraliyetler vardır vesaire. Fakat milletler karışıktır. Birbirlerine evleniyordu ve öyle bir ırkçılık yoktu diyebilirim. Şimdi
En önemli bunu anlamak için benim çok sevdiğim bir profesör Türkiye'de Celal Şengör, onun açıklamasını bir iyi anlarsınız. O zaman da DNA'nın hiç faydası olmadığını, yani millet için hiç faydası olmadığını veya yaşadığınız yerin kıymetini bilmeniz yeter olduğunu anlayacaksınız. Ne diyor Profesör Doktor Celal Şengör? Katıldığı Tarih Notları adlı programda kökenini şu şekilde açıklamaktadır. Babaanneme bakıyorum, mavi göz, sapsarı saç, şahane bir endam, Sırp kızı, gayet açık. Dedeme bakıyorum, tipik bir Arnavut, Sırp karışımı var belli. Anneanneme bakıyorum, tipik bir Helen. Hepsi de Türk. Pasaportlarında Türk yazıyor. Bugün ben kendimi Türk milliyetçi olarak tanımalıyım. Benim damarlarımda bir damla Türk kanı yok. Ağabey, Atatürk'ün milliyetçiliği. Kardeşim, biz göçmen miyiz? Ya biz buraya Kur'anlarız be. Biz olmasak Türkiye Cumhuriyeti olmayacaktı belki. Sevre hapsolmuş oturuyor olacaktı değil mi? Ben burayı savunmak istiyorum. Çünkü biz vatan kaybetmiş insanların çocuklarıyız. İşte ben de bunu diyorum. Biz vatanımızı kaybetmiş ama yalnız biz değil. Tüm milletler vatanını kaybetmiş. Bugün hiçbir millet doğduğu yerde yaşamıyor. Zaten bunu bildikse o zaman da milletçilik meydana gelmez. O zaman da bu benimdir, bu senindir denilmez. Fakat hepsi bizimdir ve beraber yaşamak için çaba harcarız. Evet değerli arkadaşlar, bunu da bu konuyu da açıkladıktan sonra ve ADN dediğimiz veya DNA dediğimiz bilimi eğer nasyona veya milletçiliğe katmazsak o zaman da aramızda kardeşlik olur. Çünkü zaten milletler önceden karışmış. Zaten kardeşlik önceden karışmış. Onun için bunları bakmayalım. Biz tarihimize bakalım. Biz kültürümüze bakalım, yaşamamıza bakalım. Çünkü bu önemli. Eğer bunu geçersek o zaman da hayatta iyi olur. Evet değerli arkadaşlar, eğer benim yaptığım bu videoları beğenirseniz o zaman da kanalıma abone olun. Çünkü siz abone olurken bize yardımcı olursunuz ve biz de daha fazla video size yaparız. Şimdi değerli arkadaşlar, görüşmek üzere.